Düşün, bir sabah uyanıyorsun, dünya kalabalık ama kimse birbirini duymuyor, herkes konuşuyor ama sözler boş. Yüzler gülüyor ama kalpler kararmış. İnsanlar güçlü görünmek için dev taşlardan putlar yapıyor ama kendi içlerindeki en ufak korkuya bile dayanamıyor. İşte Nuh'un yaşadığı dönem tam olarak böyle bir dönemdi. Sessiz bir kaos, herkesin kendi doğrusu var ama aslında hiçbir doğruları yok. İşte hikayemiz burada başlıyor. O dönem insanlık sanki kendine bir yol çizmişti ama bu yol karanlığın tam ortasından geçiyordu. Yalan normalleşmiş, adalet unutulmuş, kimsenin kimseye güveni kalmamıştı. Putlar çoğalmış, her köyün kendine ait birkaç tanesi vardı. İnsanlar bize rızık veren, yağmuru yağdıran bunlar diyerek o taş parçası heykellerin etrafında eğilip kalkıyor. İçleri boş ritüellerle kendilerini avutuyorlardı. Ama aynı zamanda insanların bir beklentisi de vardı. Ne olduğunu bilmedikleri ama içlerinde hissettikleri bir eksiklik. Sanki bir şey kopmuş, yerini kimse dolduramıyordu. Bu insanlığın içten içe aradığı hakikatti ve bu hakikate açılmış kapının ilk tutacağı bir bebekle dünyaya gelecekti. Nuh. Nuh'un doğduğu ev sıradanlık içinde bir ışık. Nuh'un doğduğu ev dışarıdan bakıldığında oldukça sıradandı. Kerpiç duvarlı, sade bir aile yuvası. O dönem herkes böyle yaşıyordu zaten. Gösterişli evler ancak yöneticilere ve zenginlere aitti. Nuh'un ailesi ise toplumun orta halli, kendi halinde yaşayan, dürüst bir aileydi. Babası insanlarla az konuşan, daha çok kendi işine bakan, sessiz bir adamdı. Annesi ise merhametli ve yumuşak huylu bir kadındı. Ama Nuh dünyaya geldiğinde annesi onun yüzünde farklı bir şey olduğunu hissetmişti. Bebeklerin yüzünde genelde saf bir masumiyet olur ya. Nuh'un yüzünde ise buna ek olarak bir dinginlik, bir sözsüz güven vardı. Annesi onu her kucağına aldığında içi ferahlıyor. Sanki dünya yavaşlıyordu. Komşular bile zaman zaman onu gördüğünde bu çocuğun gözlerinde başka bir şey var derdi. Ama o başka şeyin ne olduğuna kimse anlam veremiyordu. Nuh'un çocukluğu, sessiz bir bilgelik. Nuh büyüdükçe özellikleri daha belirginleşmeye başladı. O, diğer çocuklar gibi kavga eden, bağıran, hoyrat davranan biri değildi. Oyun oynar ama ölçülü olurdu. Bir çocuğun elindeki oyuncağı alıp kaçmaz, aksine kavga eden çocukları ayırmaya çalışırdı. Mahalledeki büyükler bile ona saygı duyardı. Bir keresinde yaşlı bir adam elindeki ağır su testisini eve taşımakta zorlanıyordu. O dönemin çocukları böyle bir şey görünce genelde izler, güler ya da kaçar giderdi. Ama Nuh daha küçücük olmasına rağmen koşup testiyi adamın elinden almış, "Dökülmesin diye yavaş gidelim amca," demişti. Adam şaşırmış. Testiyi zor taşıyan kendisiyken bu çocuğun nasıl bu kadar dikkatli ve güçlü davrandığını hayretle izlemişti. İşte Nuh'u diğerlerinden ayıran şey buydu. Güçlü ama sessiz. Dikkatli ama gösterişsiz. Merhametli ama kararlı. Dönemin toplumsal çürümüşlüğü. Nuh'un yaşadığı toplumda putperestlik sadece bir inanç değildi. Aynı zamanda bir sosyal düzen, bir ekonomik sistemdi. Yönetici sınıf halkı kendi yaptıkları putlara tapmaya zorluyor. Onları korkutuyor, eğer itaat etmezseniz felaket gelir diyordu. Halk ise korkudan boyun eğiyor ama içten içe huzursuzdu. Putlardan bir şey beklemek aslında herkesin içinde büyük bir boşluk oluşturuyordu. Çünkü hiçbir dilekleri gerçek olmuyordu. İstedikleri yağmur yağmıyor, bereket gelmiyor, evlerine huzur inmiyordu. İnsanlar mutsuzduk ama değişimden de korkuyorlardı. Kadınlar çoğu zaman değersiz görülüyor, fakirler eziliyor, zenginler tahtlarını ve güçlerini korumak için her şeyi yapıyordu. Nuh tüm bunları küçük yaşından beri görerek büyüdü ve bu görüntüler onda derin bir huzursuzluk bırakıyordu. Bu yanlış diyordu kendi kendine. Hayat böyle olmamalı ama bunu bilmesi yetmiyordu. Çünkü toplum öyle bir hale gelmişti ki doğruyu söyleyen bile dışlanıyordu. Gençlik yılları. Bilgeliğin olgunlaşması. Nuh genç bir delikanlı olduğunda toplum içinde onu tanımayan yoktu. Çünkü doğru sözlüydü, kimseye zarar vermezdi, insanların sorunlarını dinler, yardımcı olurdu. Bir mesele olduğunda herkes önce Nuh'a giderdi. "Gel bir fikrini söyle, sen doğruyu bilirsin. Aramızda bir tek senin sözüne güvenilir." O dönem gençler arasında dürüstlük pek sık görülen bir şey değildi. Ama Nuh'un bu özellikleri onun adının her yerde duyulmasına sebep oldu. Fakat dikkat çektiği kadar eleştirenler de vardı. Bazı insanlar Nuh'un bu farklılığından rahatsız oluyordu. Çünkü bir kişinin doğru olması yanlış yapanların huzurunu kaçırır.
Nuh'un varlığı bile onların vicdanını sızlatıyordu. Nuh'un içinde büyüyen bir çağrı. Nuh henüz peygamber olmadan önce bile kalbi hep bir şeyler söylemek ister gibiydi. Geceleri gökyüzüne bakar, yıldızları izlerdi. Sessizce düşünür, bu düzen böyle devam etmemeli derdi. İnsanların birbirine yaptıkları kötülükleri görür, içinden bir dua yükselirdi. Allah'ım bu insanlar neden böyle? Onlara bir yol gösterilmeli. Bu dua aslında yaklaşan büyük görevin ilk kıvılcımlarıydı. Bir gün babası bile ona, "Oğlum, bir düşünce adamı gibisin. Yaşından büyük konuşuyorsun," demişti. Nuh ise sadece gülümsemişti. Çünkü kendisi de ne olduğunu tam anlamıyla bilmiyordu. Ama bir şey kesin. O sıradan bir insan değildi. Onun doğduğu günden beri taşıdığı dinginlik, merhamet ve kararlılık büyük bir görevin işaretiydi. Toplumun bozulmasının zirvesi. Nuh'un gençlik yıllarında toplum artık iyice çığırından çıkmıştı. Putperestlik artmış, insanlar birbirlerine iyice yabancılaşmıştı. Anne baba evladına güvenmiyor, komşular birbirine selam vermiyordu. Hırs, kibir ve çıkar ilişkileri her yeri sarmıştı. Zenginler fakirleri eziyor, yöneticiler halkı korkutarak yönetiyor. Kimse hakikati aramıyordu. En kötüsü, insanlar sadece dünyevi arzularının peşine düşmüş, gerçek değerlerden tamamen uzaklaşmıştı. İşte insanlığın tarihindeki en karanlık anlardan birinde Allah insanları uyandıracak bir ışık gönderdi. O ışığın adı Nuh ve bu ışığın yanacağı an çok yakındı. İlk vahiy. Nuh'un görevi başlıyor. Dünya sessizdi o gün. Gökyüzü bulutsuz, hava durgundu. İnsanların koşuşturmaları bile daha yavaş gibiydi. Ama Nuh'un içinde garip bir hareketlilik vardı. Sanki kalbi yıllardır taşıdığı bir cümlenin tamamlanmasına çok yaklaşmış gibi atıyordu. O sabah uyandığında farkında değildi ama hayatı ve insanlığın kaderi o gün değişecekti. Nuh her zaman yaptığı gibi evin arkasındaki o sakin tepeye doğru yürüdü. Bu tepe onun düşünme yeri, içini dinlediği huzurlu bir köşeydi. Rüzgar hafif esiyor, otların arasından tatlı bir hışırtı geliyordu. Nuh bir süre gökyüzüne baktı, derin bir nefes aldı ve içinden bir dua mırıldandı. Rabbim, bu insanların halini görüyorsun. Kalpler kör oldu, diller yalanı konuşur oldu. Beni bu duruma şahit kıldın. Ne yapmam gerektiğini bana göster. Bu dua yıllardır kalbinde dolaşan arayışın özeti gibiydi. O anda sanki zaman durdu. Gökyüzünden bir ışık inmedi, toprak titremedi, dağlar yerinden oynamadı ama Nuh'un kalbinin derinliklerine bir şey aktı. Bir bilgi, bir ses, bir çağrı. Bu ses dışarıdan değil, içeriden geliyordu ama içeriden gelen bu sesin sahibi Yaradan'dı ve ilk vahiy işte böyle indi. Senden öncekilere nasıl görev verdiysem şimdi sana da veriyorum. Kavmine doğru olan yolu göster. Onları tek olan Allah'a çağır. Yalnızca bana kulluk etmelerini söyle. Onları uyar. Çünkü onlar bilmezler, unuttular. Nuh bu sesi duyduğunda nefesi kesildi. Dizlerinin bağı çözüldü. Kalbi öyle hızlı atıyordu ki göğsü çatlayacak sandı. Ama korku değildi bu. Tarifsiz bir saygı, bir teslimiyet ve büyük bir sorumluluk hissiydi. Nuh'un ilk tepkisi, sorumluluğun ağırlığı. Nuh vahiy anının ardından uzun süre olduğu yerde kaldı. Gözlerinde yaş vardı, elleri titriyordu. Ben bu büyük göreve layık olabilir miyim diye düşündü. Çünkü o dönemde bir kavmi uyarmak sadece bir öğüt vermek değildi. Güçlü bir sisteme, kökleşmiş bir düzene karşı çıkmak demekti. Bir insanın yüzüne karşı yanlış yapıyorsun demek bile zorken bütün bir millete bunu söylemek. İşte Nuh'un içindeki ağırlığın sebebi buydu ama kalbinde aynı zamanda bir güç de hissediyordu. Vahyin huzuru onu sardıkça bu Rabbimin emri diyordu. Bana düşen sadece itaat etmek. Nuh'un ailesine ilk anlatışı. Akşam olduğunda evine döndü. Yüzünde bir durgunluk ama aynı zamanda bir ışık vardı. Eşi onun halinden bir şey olduğunu hemen anladı. Nuh, bugün sende bir değişiklik var, ne oldu diye sordu. Nuh bir süre sustu çünkü nasıl anlatacağını düşünüyordu. Sonra derin bir nefes aldı. Bugün Rabbim bana bir görev verdi. Kavmimi ona çağırmamı, onları uyarmamı emretti. Eşi önce şaşırdı. Böyle büyük bir görevi duyduğunda gözleri büyüdü. Ama Nuh'un daha önce söylemediği bir ciddiyetle konuştuğunu fark edince sarsıldı. Nuh, bu çok ağır bir görev. İnsanlar seni dinler mi? Sana karşı çıkmazlar mı? Nuh başını eğdi. Çıkacaklar. Hem de çok. Ama bu Rabbimin emri. Şimdiye kadar içimde hissettiğim boşluğun sebebi işte buydu. Artık ne yapmam gerektiğini biliyorum.
Eşi sessizce başını salladı. Çünkü Nuh'un doğru sözlü, temiz kalpli biri olduğunu biliyordu. Onun yalan söylemeyeceğini, kendi kendine böyle bir iddiada bulunmayacağını da, ama yine de kalbi kaygıyla doluydu. Çünkü insanların Nuh'a nasıl tepki vereceğini tahmin edebiliyordu. Nuh'un ilk tebliği yumuşak bir başlangıç. Ertesi gün Nuh kavminin toplandığı meydanda yürüdü. İnsanlar kendi hallerinde konuşuyor, birbirleriyle ticaret yapıyor. Putların önünde adaklar adıyorlardı. Nuh içinden bunları nasıl değiştireceğim diye düşündü. Ama kalbindeki emir ona cesaret veriyordu. İlk tebliğini küçük bir grupla konuşarak başlattı. Yanına yaklaşan komşularına şöyle dedi. Kardeşlerim, sizi bir konuda uyarmak istiyorum. Bu yaptığımız putlara yöneliş doğru değil. Bizim tek bir Rabbimiz var. Bizi yaratan, rızık veren, gökleri ve yerleri düzenleyen sadece O'dur. Gelin O'na yönelin. İnsanlar şaşırdı. Ne diyorsun Nuh? Dedi içlerinden biri. Bu putlara atalarımız da tapıyordu. Biz yanlış bir şey yapmıyoruz. Nuh sakin ve tatlı bir dille devam etti. Yanlışlık ataların çokluğundan değil, hakikatin azlığından belli olur. Atalarınızın yolu doğru olsaydı Allah bana bu görevi vermezdi. Bazıları düşünceli bir şekilde dinledi. Bazıları ise omuz sikti. Hatta işlerinden biri alay ederek Nuh, sen de son zamanlarda çok düşünüyorsun. Belki biraz dinlenmelisin dedi. Ama Nuh gülümseyerek karşılık verdi. Ben dinlendim. Şimdi size gerçek huzurun yolunu söylüyorum. İlk reddedilişler ve alaycı yaklaşımlar. Zaman geçtikçe Nuh'un tebliği daha çok kişiye ulaşmaya başladı. Önce küçük bir grup, sonra yaşlılar, sonra gençler. Nuh'un sözleri samimiydi, yumuşaktı, kırıcı değildi. Ama buna rağmen çoğu insan onu dinlemeye bile yanaşmıyordu. Sen de peygamber mi oldun yani? Biz taşlara tapmıyoruz. Biz onları aracı görüyoruz. Senin aklın karışmış Nuh. Böyle sözler Nuh'un kulağına geliyordu. Ama o hiçbirine sinirlenmiyor, insanlara kızmıyordu. Çünkü biliyordu ki bu insanlar hakikati bilmiyordu. Fakat en ağır tepki toplumun ileri gelenlerinden geldi. Onlar halk üzerindeki gücünü kaybetmekten korkuyorlardı. Bu Nuh tehlikeli dediler. Halkı kandırabilir. Onu susturalım. Ama Nuh'u susturmak kolay değildi. Çünkü o konuşmasını para için yapmıyordu, güç için yapmıyordu, çıkar için yapmıyordu. O sadece Rabbinden aldığı emri iletiyordu. İman eden ilk kişiler. Nuh'un tebliği yıllar geçtikçe bazı insanların kalbine işlemeye başladı. Fakirler, toplumdan dışlananlar, içten içe hakikati arayanlar. Onlar Nuh'un sözlerinde bir ışık gördüler. Nuh'un sadeliği, dürüstlüğü, konuştuğu her kelimenin ağırbaşlılığı onları etkiledi. Bu insanlar yavaş yavaş Nuh'a yaklaşarak "Senin anlattıkların doğru olabilir. İçimizde hep bir boşluk vardı. Sanki yıllardır beklediğimiz bir şeydi bu," dediler. Bu ilk iman edenler Nuh'u sevindirmişti. Ama biliyordu ki yol daha yeni başlıyordu. Çünkü karşısında sadece putperest bir toplum değil, kendi çıkarlarını koruyan dev bir düzen vardı. Nuh'un sabırlı üslubu. Nuh'un en belirgin özelliği sabrıydı. Her reddedilişte sinirlenmek yerine daha da yumuşuyor. İnsanlara merhametle yaklaşıyordu. "Ben size zorla bir şey dayatmıyorum," derdi. "Sadece kurtuluş yolunu gösteriyorum. Kabul edip etmemek size kalmış." Ama o ne kadar yumuşak davranırsa davransın, toplumdaki alay giderek artıyordu. Bazıları Nuh'un arkasından gülerdi. Bazıları konuşurken yüzünü buruştururdu. Bazıları da çocuklarına bile "Nuh'tan uzak durun, yoksa sizi de kandırır," diye tembihlerdi. Ama Nuh'un sabrı tükenmedi. 950 yıllık mücadele, alay, reddediş ve direniş. Aradan günler geçti, aylar geçti. Sonra yıllar. Ama Nuh'un vazifesi bitmedi. Her sabah uyanıyor, kavminin arasına karışıyor. İnsanlara sabırla aynı şeyi söylüyordu. "Ey kavmim, Allah'tan başka ilah yoktur. Sizi uyarmak için gönderildim. Gelin kurtuluşa gelin." İlk zamanlarda insanları en azından dinliyorlardı. Ama zamanla dinlemekten bile kaçtılar. Çünkü hakikati duymak yanlışlarında ısrar eden insanlar için rahatsız ediciydi. Bir gün meydanda yine insanlarla konuşurken yaşlı bir adam Nuh'un sözünü kesip alaycı bir tavırla bağırdı. "Yine mi geldin Nuh? Bıkmadın mı? Seni o kadar zamandır dinliyoruz, hiçbir şey değişmedi." Nuh sakin bir şekilde cevap verdi. "Ben bıkmam. Çünkü Rabbim bana bu görevi verdi. Sizin için uğraşıyorum. Kendim için değil." Adam hiddetlendi. "Sana kimse bir şey yapmaz ama sen bizim düzenimizi bozuyorsun. Biz atalarımızdan böyle gördük. Sen tek başına koca milleti nasıl değiştireceksin?" Kalabalık bu sözlere kahkaha attı. İnsanlar eğlenir gibi gülüyor,
Bazıları putlarının gölgesine saklanıyordu. Ama Nuh ne öfkeye kapıldı ne de geri adım attı. Gülüşlerin arasında bile yine aynı cümleyi söyledi. Ben sadece doğruları söylüyorum. Kabul etmek sizin elinizde. Toplumun küstahlığı, Nuh'u görünce kulaklarını tıkayanlar. Yıllar ilerledikçe insanların alayları daha da çirkinleşti. Hatta Nuh'u görünce kulaklarını tıkayıp çocuklar gibi bağıranlar bile vardı. İki genç adam bir gün Nuh'u gördüklerinde ellerini kulaklarına kapattılar. Saçma hareketlerle etrafında dönmeye başladılar. Duyamayız, duyamayız, Nuh yine başladı diye bağırıyorlardı. Yandaki insanlar gülmekten yerlere yatıyordu. Ama Nuh bu gülüşleri hiç ciddiye almadı. Hafifçe başını eğdi ve şöyle dedi. Ben sizin için üzülüyorum. Kendinizle alay ediyorsunuz. Bu söz gülüşleri anında kesti. Çünkü onların hiç beklemediği bir ciddiyet vardı bu cümlede. Ama yine de gururlarına yediremediler. Sen kimsin ki bizim adımıza üzülüyorsun diye bağırdılar. Nuh, ben sizi seviyorum demek istedi ama söylemedi çünkü anlamayacaklardı. Zenginlerin ve yöneticilerin tepkisi. Toplumun ileri gelenleri Nuh'un halkı etkileme ihtimalinden korkuyordu. Onlar için doğruluk değil, düzenin devamı önemliydi. Nuh'un gerçekleri söylemesi ise onların rahatını bozuyordu. Bir gün toplumun zenginleri bir araya gelip şöyle konuştular. Bu Nuh'un söylediği şeyler yayılırsa insanlar bizim sözümüzü dinlemez. Gücümüz azalır. Nuh'u durdurmamız lazım. İçlerinden biri şöyle dedi. Onu susturamayız ama halkı ondan uzaklaştırabiliriz. Onun için dedikodu yayalım. Ve öyle yaptılar. Nuh delirmiş. Nuh'un akli dengesi bozuk. Nuh insanları kandırıyor. Bu tür sözler her yere yayılmaya başladı. İnsanlar birbirine sordu. Nuh gerçekten aklını mı yitirdi? Yıllardır aynı cümleleri tekrarlıyor. Belki de yorulduğu ve kafası karıştı ama Nuh hiçbir dedikoduya cevap vermedi. Çünkü bir peygamberin en büyük silahı sabırdı. Nuh'un umudu ve kırgınlığı arasında geçen yıllar. Düşünsene, bir insan birine bir şeyi 10 kez söyler, dinlemezse yorulur. 100 kez söyler, sinirlenir. 1000 kez söyler, vazgeçer. Ama Nuh 950 yıl boyunca herkese aynı hakikati anlattı. Bir gün eşi ona şöyle dedi. Nuh, yıllardır uğraşıyorsun. İnsanların sana yaptıkları ortada. Hiç mi yorulmadın? Nuh gülümsedi. Yorulmak mı? Evet, yorulduğum anlar oluyor. Ama vazgeçmek? Asla. Çünkü bu benim görevim. Ben insanlara değil, Allah'a hesap vereceğim. Eşi gözleri dolu dolu baktı. Çünkü bu sözlerde bir teslimiyet, bir teslimiyetin içinde de güçlü bir sabır vardı. Bazı insanların gizli gizli Nuh'u dinlemesi. Toplumun çoğu Nuh'a açıkça karşı çıkıyordu ama içlerinden bazıları gece vakti Nuh'un evinin yakınlarına gelir, gizlice onu dinlerdi. Bir genç adam bir gece fısıltıyla kapıyı çaldı. Nuh, kimse görmesin diye buraya geldim. Senin söylediklerini merak ediyorum ama ailem bana izin vermez. Bana anlat, Rabbimiz gerçekten bir mi? Nuh kapıyı açtı ve onu içeri aldı. İçten bir gülümsemeyle şöyle dedi. Elbette bir, o tek, onun eşi yok, benzeri yok, her şeyi yaratan odur. Genç adam gözleri dolarak dinledi ama gün ışıyınca yine korktu. Benimle alay ederler, beni dışlarlar, sana açıktan iman edemem dedi. Nuh, zorlamıyorum dedi. Kalbinde ne olduğunu Allah bilir. Nuh'un kavmiyle son büyük tartışmaları. Nuh bir gün yine kavminin karşısına çıktı. Bu sefer sesi daha güçlüydü. Çünkü artık sabrın zirvesindeydi. Ey kavmim, size yalvarıyorum, Allah'a dönün. Kendiniz için yapın. Ben sizden para istemiyorum. Benim bir çıkarım yok. Ben sadece sizin kurtuluşunuzu istiyorum. Kavmin ileri gelenleri sinirlendi. Eğer Allah seni gönderseydi bunu bize bildirirdi. Sen sıradan bir insansın. Biz senden üstünüz. Nuh cevap verdi. Allah katında üstünlüğünüz yok. Sadece takva üstünlüğü vardır. Ama siz bunu anlamıyorsunuz. Bu söz onları çileden çıkardı. Bize karışma diye bağırdılar. Biz seni dinlemeyeceğiz. Bizim geleneklerimiz bize yeter. Sen kimsin ki bizi yoldan çevirmeye çalışıyorsun? Aralarından biri ileri atılıp Nuh'un göğsüne parmak salladı. Eğer doğru söylüyorsan haydi Rabbinden bize azap getir. Bu söz Nuh'u derinden yaraladı. Bir insanın Rabbinden gelen azabı istemesi bu artık inat değil küstahlıktı. Nuh başını kaldırdı ve şöyle dedi. Azap gelir ama geldiğinde pişman olursunuz. O zaman artık çok geç olur.
Ama kavmi bu sözle bile alay etti. Ne zaman geliyormuş? Yarına mı? Haftaya mı? Söyle de hazırlanalım. Nuh'un kalbindeki son kırılma. Yıllar, 10 yıllar, 100 yıllar geçti. Nuh'un kavmi değişmedi. Aksine daha da çirkinleşti. Bir akşam Nuh sessizce ellerini göğe kaldırdı. Bu dua bir isyan değildi. Acı dolu bir teslimiyetti. Rabbim, artık işlerinde iyilik kalmadı. Bütün çağrılarıma kulak tıkadılar. Kalpleri mühürlendi. Beni ve iman edenleri alay konusu yaptılar. Artık onlar için bir yol görmüyorum. Bu dua insanlığın kaderini değiştirecek duaydı. Rabbinden bir cevap geldi. Ey Nuh, artık içlerinden kimse iman etmeyecek. Dert etme. Sabreyle. Yakında hükmüm gelecektir. Artık yeni bir dönem başlıyordu. Hesap vakti yaklaşıyordu. Nuh kendisine verilen en büyük görevi almak üzereydi. Gemi inşa etmek. Büyük emir, gemi inşasının başlaması ve halkin alayları. Günlerden bir gün gökyüzünde tuhaf bir sessizlik hakimdi. Rüzgar bile sanki nefesini tutmuş gibi esmekten vazgeçmişti. Hava ne soğuktu ne sıcak. Tam anlamıyla bir şey olacak diyen o garip sessizlik vardı. Nuh sabahın erken saatlerinde uyanmış, düşünceli dışarı çıkmıştı. Evden çıkar çıkmaz içinden bir huzur geçti. Sanki uzun zamandır beklediği bir haber bugün gelecekti. Ve işte o an Rab Teala'nın büyük emri kalbine doğdu. Ey Nuh, bizim gözetimimiz altında bir gemi yap. Artık kavmine nasihatte bulunma. Çünkü onlar arasından zulmedenler helak edilmeye mahkum olmuştur. Bu söz Nuh'un içini hem ürpertti hem de güçlendirdi. Yıllarca sabrettiği, uyardığı, mücadele ettiği kavim artık geri dönüşü olmayan bir yola girmişti. Ve şimdi yeni bir dönem başlıyordu. Gemi için seçilen yer. Nuh emrin ardından hemen işe koyuldu. Fakat gemi yapımının en şaşırtıcı kısmı gemi deniz kıyısında değil, tam aksine kuru bir vadide yapılacaktı. Hak daha emri duymadan bu durum bile başlı başına bir olay olmuştu. Nuh eline balta ve aletlerini aldı, oğullarıyla birlikte yüksekçe bir tepenin eteklerinde işaretlenen yerde çalışmaya başladı. Oğullarından Sem babasının yanında duruyor, işleriyle ilgileniyor. Yafes ise heyecanla odun taşıyor. Ama Yam yüzünde tuhaf bir ifadeyle her şeyi uzaktan izliyordu. İlk havai sözler geliyor. Nuh baltayı ilk kez ağaca vurduğunda oradan geçen birkaç kişi merakla yaklaştı. "Ne yapıyorsun Nuh? Evine yeni bir oda mı çıkarıyorsun? Ağaç kesmek sana mı kaldı?" Nuh gülümsedi. "Bir gemi yapıyorum," dedi. Adamlar birbirlerine baktı, sonra kahkaha patladı. "Gemi mi? Burada mı? Daha denize kilometrelerce uzaktayız. Yoksa gökten yağmur yerine deniz mi yağacak?" Nuh hiçbirine cevap vermedi. Aletlerini topladı, çalışmaya devam etti. Gemi büyüdükçe alaylar da büyüyor. Günler geçti, geminin iskeleti yavaş yavaş yükselmeye başladı. Halk artık uzaktan değil, resmen seyirlik eğlence gibi izlemeye geliyordu. Kimileri yanlarında çocuklarını getirip bakın bakın şu gördüğünüz adam peygamber olduğunu iddia ediyor. Kuru çölün ortasında gemi yapıyor ha 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 diye dalga geçiyordu. Bazıları işini gücünü bırakıp her gün Nuh'un yanına gelip saatlerce alay ediyor, hakaret ediyor, taş atıyor, gülüyorlardı. Kadınlar bile birbirlerine laf fısıldıyordu. Bu adam kesin delirdi. Zavallı karısı da ne çekiyordur şimdi. Ama Nuh tek bir saniye bile işini bırakmadı. Nuh'un sabırla verdiği cevap. Bir gün Haris yanında kalabalık bir grupla geminin önüne geldi. Kollarını bağladı, geniş bir sırıtışla Nuh'a seslendi. "Ey Nuh, bir söylenti dolaşıyor. Sen diyormuşsun ki kavmin helak olacak, ortalığı su basacak. Kalabalık gülüşmeler." Haris devam etti. "Ya Nuh, hiç utanmıyor musun? Şu yaptığın şeye aklı başında biri inanır mı?" Nuh baltasını yere bıraktı, terini sildi ve sakin bir sesle cevap verdi. "Şimdi benimle alay ediyorsunuz ama gün gelecek, Allah'ın azabı geldiğinde siz de benimle aynı şekilde alay edenlerden olacaksınız mı sanıyorsunuz?" Bu söz halka hiç keyif vermedi. Alayları artarak devam etti. Ama Nuh artık üzülmüyordu. Çünkü kalbi emindi. Bu iş bir emirdi ve o emri yerine getirmek zorundaydı. Yam'ın içindeki fırtına. Bu süreçte Nuh'un içini asıl acıtan şey halk değil, kendi oğlu Yam'dı. Yam her gün babasının bu çalışmasını izliyor. Ama bir türlü içinden geçenleri babasına söyleyemiyordu. Arkadaşları onu sıkıştırıyor, dalga geçiyor, babasını aşağılıyordu. Yam'ın gururu arkadaşlarının laflarından etkilenmeye başlamıştı. Çoğu zaman gemiden uzaklaşıp arkadaşlarıyla dalga geçiyor. Sonra eve döndüğünde sessizce oturup uzaklara bakıyordu. Nuh oğlunun bu halini görüyordu ama müdahale etmiyordu. Doğru zamanın geleceğini biliyordu. Gemi neredeyse bitiyor. Aylar geçtikçe gemi devasa bir yapıya dönüştü.
Uzaktan bakıldığında sanki bir dağın yamacına oturmuş ahşap bir kale gibiydi. Halk hala inanmadı, hala alay etti ama hiçbiri bu geminin gerçekten ne için yapıldığını anlayamadı. Nuh'un yüzünde ise garip bir dinginlik vardı. Sanki üzerindeki bütün yük hafiflemişti. Çünkü biliyordu, vakit yaklaşmıştı ve herkes gerçeği çok yakında görecekti. İlk işaretler, tufanın ayak sesleri. Gemi neredeyse tamamlanmıştı. Uzaktan bakan biri kuru çölün ortasında yükselen o devasa yapıyı görünce şaşkına dönerdi. Ama halkın çoğu artık şaşırmak yerine eğlenmeyi tercih ediyordu. Gemi onlar için sadece kahkaha konusu olmaktan ibaretti. Derken bir sabah havanın rengi değişti. Bunu ilk fark edenlerden biri Nuh oldu. Gökyüzüne baktığında bulutların alışılmış gri tonunda olmadığını gördü. Sanki gökyüzü karanlık bir kumaş gibi ağırlaşıyor. Ufuk çizgisi soluk sarıdan koyu mora dönen tuhaf bir renge bürünüyordu. Halkın ilk şaşkınlığı, sabah pazara doğru yürüyen bir kadın gökyüzüne bakıp ürperdi. "Bu ne biçim hava böyle? Hiç böyle bulut görmemiştim." Yanındaki adam güldü. "Boş ver. Belki bir fırtına gelir de Nuh'un gemisi havaya uçar." Halk gülmeye devam ediyordu ama yüzlerindeki tedirginlik gizlenemiyordu. Bu hava, bu sessizlik, bu ağırlık hiç normal değildi. Toprağın değişen hali. Öğleye doğru toprağın altında hafif bir titreşim hissedildi. Sanki yeryüzü içten içe homurdanıyor, bir şeyler birikiyor, bir şeyler sabırsızlanıyordu. Nuh'un yanına koşan Yafes nefesi kesilmiş halde seslendi. "Baba, toprak kıpırdıyor sanki." Nuh başını eğdi, toprağa dokundu. Gözlerini kapatıp derin bir nefes aldı. Sonra usulca, "Vakit yaklaştı," dedi. İlk damlalar. Akşam üstüne doğru hava iyice karardı. Güneş batmadan ortalık gece gibi oldu. Kuşlar huzursuzca bağırıyor. Sürüler halinde gökyüzünde oradan oraya uçuyordu. Ve sonra sanki gökyüzü yırtılmış gibi bir ilk damla düştü. Pıt, ardından bir damla daha. Sonra bir tane daha. Halk önce şaşkınlıkla izledi. Yağmur yağıyor, hem de mevsimi değil. Bu da nereden çıktı? Ama asıl şaşırtıcı olan yağmurun kendisi değil, topraktan yukarı doğru su fışkırmasıydı. Bir adam çığlık attı. "Su! Suyun çıktığına bakın. Toprak kaynıyor sanki." Gerçekten de öyleydi. Yer yarılıyor. Altından kaynarcasına su fışkırıyordu. İnsanlar geri çekildi. Panik başladı. Halk şaşırsa da inançsızlığı bırakmıyor. Yağmur giderek hızlandı. Gökyüzünden yağan damlalar iğne gibi sertti. Rüzgar bir anda uğuldadı. Etrafta kum fırtınası koptu. Ama Haris denen o inatçı adam yine ortaya atıldı. "Bu sadece bir yağmur. Korkmayın. Nuh'un uydurduğu şeyler değil bunlar." O böyle bağırıyordu ama yüzü kireç gibiydi. Gözleri korkudan büyümüş, sesi titriyordu. Halk dağılmaya çalışıyor. Sağa sola koşuyordu. Ama yağmur her saniye daha da çoğalıyordu. Nuh'a gelen ilahi işaret. O sırada Rabbinden bir başka işaret daha geldi. "Ey Nuh! Müminleri gemiye bindir. Her bir canlı türünden birer çifti de gemiye al. Emrimiz gerçekleştiğinde, sular fışkırıp yükseldiğinde artık hüküm verilmiştir." Nuh'un kalbi hem hüzünle hem umutla doldu. Çünkü bu hem kurtuluşun hem de bir dönemin kapanışının işaretiydi. Hayvanların toplanmaya başlaması, daha emri tamamlamadan vadinin her tarafından ilginç bir manzara oluştu. Hayvanlar, evet, hayvanlar sanki görünmez bir güç tarafından yönlendiriliyormuş gibi gemiye doğru yürümeye başladılar. Sam şaşkınlıkla bağırdı. "Baba, hayvanlar kendi kendine geliyor." Gerçekten de öyleydi. Uçanlar, yürüyenler, sürünenler hepsi çift çift halinde gemiye yönelmişti. Halk bunu görünce iyice paniğe kapıldı. "Bu da ne böyle?" Hayvanlar çıldırdı. Nuh'un sihri bu. Ama ne kadar bağırıp çağırdılarsa da hayvanların akışı durmadı. Yam'ın kafa karışıklığı. Bu sırada Yam bir kenarda duruyor, olup biteni hayretle izliyordu. İçindeki şüphe giderek büyüyordu. Arkadaşları hala bağırıyordu. "Yam, baban seni kandırıyor. Sakın ona inanma. O gemi hiçbir işe yaramayacak." Ama Yam'ın gözleri hayvanlara, gökyüzüne, yağmura, fışkıran sulara kaydı. Kendi kendine mırıldandı. "Ya babam haklıysa? Gök yarılıyor, yer kaynıyor." Yağmur o kadar şiddetlendi ki göz gözü görmez oldu. Toprak adeta köpürerek su püskürtmeye başladı. Sular sokakları doldurdu. Ayak bileklerine kadar yükseldi bile. Artık kimse şaka yapmıyor, kimse alay etmiyordu. Halk panik içinde bağırışıyordu. "Evleri boşaltın, yüksek yerlere çıkın. Bu normal bir yağmur değil ama artık çok geçti." Nuh geminin kapısında. Gemi tamamen hazırdı.
Hayvanlar yerleştirilmişti. Müminler sırayla içeri giriyordu. Nuh kapıda duruyor, yağmurun altındaki insanlara son bir kez sesleniyordu. Ey kavmim, size yıllarca söyledim. Gelin, kurtulun. Kapı açık, halkın bir kısmı ona bakmaya bile cesaret edemedi. Bazıları panikten nereye koşacağını bile bilmiyordu. Ama çoğu hala kibirle karşılık verdi. Bizi korkutamazsın. Bu sadece büyük bir fırtına. Senin gemin bizi kurtaramaz. Nuh'un gözleri doldu. Ama kapıyı kapatmadı çünkü biliyordu. Son fırsat hala ayaktaydı. Ve tufanın gerçek yüzü henüz başlamamıştı. Tufan, suların yükselişi ve büyük ayrılık. Yağmur artık bir yağmur değildi. Gökyüzü adeta delik deşik edilmişti. Su yukarıdan kovalarla boşaltılıyormuş gibi yağıyordu. Yeryüzü de aynı şiddette karşılık veriyor. Yerin bağrı yarılıyor ve kaynar su fışkırıyordu. Toprak gökyüzünden gelen sel ile yerden fışkıran suların arasında boğulmuş gibiydi. Kısa süre içinde yollar suyla doldu. Evlerin duvarları sulara dayanamayıp çatlamaya başladı. Ağaçlar kökleriyle birlikte sökülüyor, hayvanlar sağa sola kaçıyor, insanlar panik içinde çığlık atarak yüksek tepelere koşuyordu. Fakat yağmurun şiddeti o kadar büyüktü ki insanlar ne kadar yükseğe çıkarlarsa çıksınlar, her yer bir anda göl haline geliyordu. Artık hiç kimse bu bir fırtına diyemiyordu. Kibirle konuşanların yüzlerindeki o alaycı ifadeler silinmiş, yerini korku almıştı. Gemiye biniş ve son çağrı Nuh, geminin dev kapısının önünde duruyor. Bir yandan müminlerin içeri girmesini sağlıyor. Diğer yandan dışarıda kalanlara hala sesleniyordu. Ey kavmim, kapı hala açık. Gelin, Allah'ın rahmeti geniştir. Fakat çoğu kulak asmıyor. Bazıları yağmurdan kaçmaya çalışıyor. Bazıları ise suyun içinde çırpınarak evlerine doğru koşuyordu. Onlar için hala bir ümit var sandılar ama artık hüküm verilmişti. Bu sırada Nuh'un yanına oğlu Sam geldi. Baba, herkes içeri alındı. Nuh başını salladı. Henüz değil. Bir kişi daha var. Baba ile oğul arasındaki son konuşma Nuh, gözlerini kalabalığın arasına dikip yamı aradı. Yağmur yüzüne vuruyordu ama o hiç kıpırdamadan duruyordu. Sonunda yamı gördü. Bir kayanın üzerinde durmuş, hızla yükselen sulara bakıyordu. Arkadaşları ondan uzaklaşmıştı, korku yüzüne yerleşmişti ama içinde hala bir direnme vardı. Nuh sulara rağmen yama doğru bağırdı. Oğlum, gel, bizimle gemiye bin, kafirlerle birlikte olma. Yam, yağmur altında çırpınan dallar gibi sallanan bir sesle karşılık verdi. Baba, bana bir şey olmaz. Şu dağa çıkarım, kurtulurum. Nuh yüreği parçalanarak bağırdı. Bugün Allah'ın merhamet ettiklerinden başkasına hiçbir şey kurtuluş vermez. Dağ da kurtaramaz, taş da. Ama yan başını iki yana salladı. O an içindeki kibirle boğuşuyordu. Bir yanında babasının çağrısı, diğer yanında yıllarca dinlediği arkadaşlarının alayları, sonunda yanlış tarafı seçti. Ben dağa sığınacağım. Nuh, bir babanın duyabileceği en ağır cevabı almıştı. Gözleri doldu, eli gemi kapısında kaldı. Yam ise hızlı adımlarla yüksek bir kayalığa çıkmaya çalışıyordu. Suların son darbesi, Nuh bir adım daha atmak üzereydi ki Rab'den bir işaret geldi. Kapıyı kapatma vakti. Sam ve Yafes dev kapıyı içeriden çektiler. Saatlerce yağmur yemiş ahşap büyük bir gıcırtıyla kapandı. Kapı kapanır kapanmaz bir uğultu koptu. Sanki gökyüzü Nuh'un acısını hissedip daha da hiddetlendi. Bu sırada Yam'ın bulunduğu kaya bir anda suların altında kalmaya başladı. Yam son bir hamleyle daha yukarı çıkmak istedi ama dalgalar o kadar büyüktü ki ne gücü ne de vakti kalmıştı. Nuh geminin içinden dışarıyı görmüyordu ama hissediyordu. Oğlunun sesi rüzgarla karışmış, yağmurun uğultusunda kaybolmuştu. Ve o an büyük bir dalga, Yam'ın bulunduğu kayayı tamamen örttü. Nuh içinden bir feryat kopardı ama ağzından tek bir kelime çıkmadı. Sadece gözlerini kapattı ve başını eğdi. Evladını kaybetmişti ama Rabbinin hükmüne boyun eğdi. Gemi suyun üzerine yükseliyor. Sular yükseldikçe gemi yavaşça yerinden kıpırdadı. İçerideki müminler bir anlığına nefeslerini tuttu. Gemi sallandı, biraz devrildi, sonra ağır ağır doğruldu. Dışarıdan bakıldığında ise gemi artık bir dağın yamacında duran bir yapı değil, suların üzerinde süzülmeye başlayan dev bir kurtuluş aracına dönüşmüştü. Gemi yükseliyor. Yükseldikçe dünyanın tamamı suyla doluyordu. Evler, ağaçlar, hayvanlar hepsi tek tek suların altında kayboluyor. Dünya büyük bir okyanusa dönüşüyordu. Artık hiçbir yer güvenli değildi.
Dağlar bile kaybolmaya başlamıştı. Suyun üzerinde kalan tek yer Nuh'un gemisiydi. İçerideki sessizlik. Gemi içindeki müminler sessizdi. Herkes dua ediyor. Fısıltıyla Allah'ın adını anıyor. Gözyaşlarını saklamaya çalışıyordu. Nuh ise içindeki acıya rağmen dimdik duruyordu. Çünkü biliyordu ki her şey Allah'ın emriyle gerçekleşiyordu. Dışarıda tufan insanlığın karanlık tarihini siliyor. İçeride ise yeni bir dünyanın tohumu atılıyordu. Sular yükseldikçe dünya tamamen değişmeye başlıyor. Geçmiş, hatalar, zulümler ve kibir suların altında birer birer kayboluyordu. Ve Nuh'un içinde bir his vardı. Bu tufan bir son değil, yeni bir başlangıcın ilk adımıydı. Suların çekilişi, yeni dünya ve Nuh'un son mesajı. Gemi aylar boyunca suyun üstünde sallanıp durdu. Dışarıda ne bir dağ görünüyordu, ne de bir ağaç. Ufuk çizgisi bile kaybolmuş gibiydi. Sanki dünya sonsuz bir okyanusa dönüşmüştü. İçeride ise bir yandan hayvanların sesleri, bir yandan insanların merak dolu fısıltıları vardı. Ama herkes aynı şeyi düşünüyordu. Bu yolculuk ne zaman sona erecek? Derken bir gün o sabah geminin içindeki hava bile farklıydı. Sanki ağır bir sessizlik çökmüştü. Hayvanlar bile daha sakin, daha dingindi. Herkes hissediyordu. Bir şey değişiyordu. Nuh Aleyhisselam sabah namazını kıldıktan sonra geminin üst kısmına çıktı, yüzünü göğe doğru kaldırdı. Uzun zamandır ilk kez içinden bir ferahlık yükseldi. Sonra dünyayı gözlemlemeye başladı. Bir süre sonra gözleri bir noktaya takıldı. Ufukta suyun üstünden hafifçe yükselen bir şey, bir zirve, bir dağ, ama hangisi? İşte o an Nuh Aleyhisselam'ın kalbi hızla çarpmaya başladı. Sular çekiliyordu, evet. Yeryüzü tekrar görünmeye başlamıştı. Uzun zamandır sadece suyun hakim olduğu dünya yeniden toprağın sessiz selamını veriyordu. Geminin karaya oturması. Günlerce o küçük zirve büyüdü, netleşti. Gemi de o yöne doğru sürükleniyordu. Derken bir gün gemi hafifçe sarsıldı. Sarsıntı büyük değildi ama içeridekiler hemen hissetti. Sessizlik oldu. Sonra herkesin yüzünde sevinç ve şaşkınlık karışımı bir ifade belirdi. Gemi durmuştu. Nuh Aleyhisselam derin bir nefes alıp hafifçe gülümsedi. İşte Allah'ın vaat ettiği an geldi. Gemi Cudi Dağı'na oturmuştu. Bu tufanın artık sonuna gelindiğinin işaretiydi ama henüz kapılar açılmayacaktı. Nuh Aleyhisselam sabırlıydı, acele etmedi. Çünkü Allah tarafından ne zaman hareket edilmesi gerektiğini çok iyi biliyordu. Önce bir güvercin gönderdi. Kuş bir süre sonra geri döndü. Ağzında hiçbir şey yoktu. Demek ki henüz kara tamamen açılmamıştı. Bir süre sonra tekrar gönderildi. Bu kez dönüşü farklıydı. Gagasında küçük, zeytin dalı benzeri yeşil bir parça vardı. Geminin içinde sevinç çığlıkları yükseldi. İnsanlar sarıldı, hayvanlar bile sanki huzurla ses çıkarıyordu. Sonra güvercin bir kez daha gönderildi. Bu son dönüşünde kuş geri dönmedi. Ve Nuh Aleyhisselam içinden "Artık vakit geldi" diye geçirdi. Kapıların açılması ve ilk adım. Gemi kapıları yavaşça açıldığında içeri temiz, toprak kokan bir rüzgar doldu. Yıllardır yağmur, nem, ahşap kokusuna alışmış gemi halkı için bu koku inanılmazdı. Adeta hayatın kokusuydu. Dışarı çıktıklarında gördükleri manzara etkileyiciydi. Yeryüzü tamamen yenilenmişti. Ağaçlar yoktu, eski evler yoktu, alıştıkları şehirler yoktu. Her şey kaybolmuş, dünya tertemiz bir sayfaya dönüşmüştü. Gökyüzü daha berrak, hava daha ferah, toprak daha yumuşaktı. Herkes derin bir nefes aldı. O nefes hem özgürlüğün hem kurtuluşun nefesiydi. Hayvanların dahil işi, hayvanlar gemiden çıkar çıkmaz içgüdüleriyle etrafa dağıldı. Kimisi tepelere doğru koştu, kimisi çalılıklara karıştı. Hepsi yeni yuvalarını aramak için harekete geçmişti. Bu da Allah'ın düzeniydi. Her tür kendi yolunu bulacaktı. İnsanlar ise şaşkınlık içinde Nuh Aleyhisselam'ın etrafında toplandı. "Ey Nuh, şimdi ne yapacağız?" Nuh Aleyhisselam onları sakin bir sesle topladı. "Bu topraklar bizim için yeniden yaratıldı. Bundan sonra bu dünyayı adaletle, merhametle, Allah'ın emirlerine bağlı olarak yeniden kuracağız." İnsanlar başlarını salladı. Çünkü bu kez hatalarını unutmak gibi bir seçenekleri yoktu. Geride bıraktıkları dünya kibir ve inkar yüzünden yok olmuştu. Yeni dünyayı daha doğru bir şekilde kurmak zorundaydılar. Yeni hayatın başlaması. Zamanla küçük yerleşimler kuruldu. İnsanlar yeniden ekmeye, biçmeye başladı. Toprak verimliydi. Allah tufandan sonra dünyayı bereketlendirmişti. İlk mahsuller çıktığında herkes sevinç gözyaşları döktü. Çünkü bu Allah'ın rahmetinin açık bir göstergesiydi.
Nuh Aleyhisselam ise her gün insanlara sabırla nasihat etti. Karşılaştığınız her nimet, her zorluk, her imtihan Allah'tandır diye anlatıyordu. Biz kurtulduk çünkü iman ettik. Bu imanınızı ömür boyu koruyun. Zamanla insanlar çoğaldı, aileler genişledi, dünya yeniden dolmaya başladı ama herkes Nuh Aleyhisselam'ın sözlerini hafızasında taşıyordu. Nuh Aleyhisselam'ın son mesajı. Yaşı ilerlediğinde Nuh Aleyhisselam bir gün kavmini topladı. Yüzünde yılların bilgeliği vardı, sesi eskisi gibi güçlü ama daha derindi. "Ey kavmim," dedi, "ben size Rabbimin mesajını yıllarca anlattım. Tufanla sizlere büyük bir ibret gösterildi. Şimdi size son kez söylüyorum. Allah'a şirk koşmayın. Onun yolundan ayrılmayın. Birbirinize zulmetmeyin. Bu dünya size emanet edildi. Onu kirletmeyin, kırmayın, yıkmayın." Herkes sessizce dinliyordu. Rüzgar bile durmuş gibiydi. Bu sözler orada bulunan herkesin kalbine kazındı.